Merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi üniversite tercih sonuçları açıklandı. Umarım herkes gönlündeki tercihine yerleşmiştir. Bu yayın o tercihi Eskişehir olarak kullananlar ya da olur ya hasbelkader Eskişehir tutturanlar veya son tercihi Eskişehir olanlar için bir rehber niteliği taşıyor. Merak etmeyin, bu şehri seveceksiniz. Aslında bu bir farkındalık yayını. Ne kadar şanslı olduğunuzun umarım farkındasınızdır. Eskişehir'e ilk adımımı şu an atmak isterdim gerçekten. Herkesin kafasında birçok soru var, farkındayız, biliyoruz. Çünkü zamanında aynı soruları biz de soruyorduk. Üniversite hayatı, apart ev kiraları, ulaşım, kampüs ortamı, kafeler, barlar, neler yapacağım, neler edeceğim. Bunlar hakkında yardımcı olmak istedik. Öncelikle biraz Eskişehir'den bahsetmek istiyorum. İlk ve en güzel özelliklerinden birisi güvenli bir şehir olması. İstediğiniz kişi olun, kimsenin sizi yargılayıp hesap soracağını düşünmüyorum. İç Anadolu bölgesinin göz bebeği, halk arasında öğrenci şehri. Komşulara söylediğiniz zaman sizi tebrik edip aslında içten içe imrenecekleri şehir. Anadolu Üniversitesi'ndeyseniz zaten bittiniz. Çünkü Anadolu'da okuyorum dediğiniz zaman direkt arkasından açık öğretim mi sorusu gelir. Ne derseniz deyin karşıya inandıramazsınız. Sizde öyle bir potansiyel görmezler nedense. Abi mühendisliğin açık öğretimi yok dersin, ona da inanmazlar. Ulaşım olarak size yakın, ailenize uzak bir şehir. Ne söylemek istediğimi yıllar geçtikçe anlayacaksınız. Nüfus 870 binlerde. Öğrencileri de dahil edersek 1 milyon suları diyebiliriz. İnsanları anlayışlı ve kibar, öğrencileri de severler ayrıca. Şimdi şehrimizin merkezi Bağlar Mahallesi. Espark ve çevresi diyebiliriz. Espark eskiden bir tuğla fabrikası. Bu binayı yıkıp yerine alışveriş merkezi yapıyorlar. Önünde ve arkasında baca mevcut. Hatıra olsunlar diye yıkmamışlar galiba. Tarif ederken bacalı taraftayım demekten kaçınıp Starbucks tarafı veya Starbucks olmayan tarafını kullanmanızı tavsiye ederim. Ha bir de Haller Gençlik Merkezi var. Orası da eskiden Balık Ali'ymiş. Böyle yanından geçerken balık kokuyormuş falan. İsmi oradan geliyor. Şu an içerisinde restoranlar, tiyatro salonu ve kafeler mevcut. Balık da kokmuyor tahmin edebileceğiniz gibi. Espark'tan Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ne kadar olan kısım Yeni Bağlar. Espark, Haller Gençlik Merkezi arası ise Eski Bağlar olarak geçiyor. İsimlere aldanmayın, farkları yok. Öğrencilerin yüksek bir kesimi burada ev ya da apart tutuyorlar. Apart sistemleri genelde faturalar dahil ve ayrı olmak üzere ikiye ayrılmış. Fiyatları ise tek kişilik odalar 709 liradan başlayarak verebileceğiniz miktara kadar ilerliyor. Hizmette sınır yok anlayacağınız gibi. Ev kiraları ise 1+1 50 metrekare ortalama bir ev yaklaşık 800 lira. Evlerin çoğunda fark edip kabulleniyorsunuz. Balkon yok arkadaşlar. Bu yüzden eğer memlekette bir balkonunuz varsa gelmeden önce kıymetini bilin, özleyeceksiniz. Ama sanıyorum ki memlekete dönerken de o küçük 50 metrekare evi özlüyorsunuz. Hayat diyelim. Öğrenciler için ulaşım ücreti S-Kart çıkardığınız takdirde 1 lira 60 kuruş. Geldiğiniz ilk haftalarda bu S-Kart olayını aradan çıkarmaya bakın. Ve ayrıca jet sesi dinlemeye alışın. Çok fazla uçak geçiyor. Uçak geçince de havaya bakmayın. Zira dışarıdan geldiğiniz belli oluyor. Bazı insanlar alay edebiliyor yani. Merkez tarafında kafeler normalde 2'de kapanıyor. Bazıları da 7/24 açık. Pandemi sürecinde değişiklikler oldu. Şu an kapanış saatleri 12 ve bazen değişebiliyor. İnsan yoğunluğu elbette ki akşamları daha fazla. Akşam 10 saatlerinde Espark'ın önünden barlara doğru ufak bir göç görebilirsiniz. Bazı barlar gece 2'de, bazıları 4'te kapanıyor. Bu saatlerde de aynı yolun ters istikametinde bir göç görüyorsunuz. Bu daha uzun sürüyor tabii ki. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü, Bağlar Mahallesi'nin ortasından geçen üniversite bulvarının yani diğer ismiyle Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nın son kısmında yer alıyor. Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi'nin kurucu rektörü, aynı zamanda da Büyükşehir Belediye Başkanımız. Üniversite şehirle oldukça iç içe. Burada yaşayan arkadaşlar okula yürüyerek 10-15 dakikada gidebiliyor. Ne var ki abi 15 dakikada demeyin. Bir süre sonra siz de üşenmeye başlıyorsunuz. Kampüsün içerisinde market ve kafeler bulunuyor. Spor kompleksleri, halı sahalar, basket, tenis sahaları bulunuyor. Oldukça güzel diyebilirim. Osman Gazi Üniversitesi Büyükdere semtinde yer alıyor. Eğer merkezde oturuyorsanız her sabah tramvay veya otobüsle okula gitmek durumundasınız. Değiyor mu diye bana sormayın. Her sabah dolu tramvayda okula giden Osman Gazililere sorun. Tabii Büyükdere'de de ev ve apart seçenekleri mevcut. Bağlara kıyasla daha uygun ama dediğim gibi merkeze daha uzak olduğu için bazı Osman Gazili arkadaşlar bu tarafta oturmayı tercih ediyorlar. Geldik son üniversitemize, bizimkine. Aslında ben 2016 girişli olarak Endüstri Mühendisliği bölümüne Anadolu Üniversitesi'nde girdim. Yunus Emre ve 2 Eylül kampüsü olarak iki kampüsümüz vardı. 2 Eylül kampüsü içinde barındırdığı mühendislik, mimarlık, BESYO, havacılık bölümlerini alarak Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne dönüştü. Geldik en can alıcı bölüme, ulaşım. Kırmızı Dört adında bir otobüsümüz var ki ismini aldanmayın, rengi kırmızı değil.
Kışın Eskişehir soğuğunda otobüsü beklemek, neyse korkutmayayım sizi ama zordur diyeyim en iyisi. Bazı zamanlar yıldırabiliyor çünkü. Yemekhane fiyatları eskiden 1 liraydı. Sonra 1,25 ve 1,5 oldu. Anadolu için tabii ki. Şu an Osman Gazi'de fiyatlar 3 ya da 3,5 olması gerekiyor. Eğer Anadolu Üniversitesi'ndeyseniz akşam yemeklerini okulda yiyebiliyorsunuz. 5,5 ve 8 arası yemekhane açık durumda. 4 çeşit yemek çıkıyor. Her gün çeşitlilik gösteriyor. Bazı günler öğlen ve akşam yemekleri aynı olsa da çoğunlukla farklı çıkıyor. Dışarıda 5 liraya bile yemek yeseniz ya ben o parayla 3 gün öğlen yemeği yiyorum abi diyerek kahrolmaktan kendinizi alamıyorsunuz. Ama bazen tatlı kaçamaklar yapmak gerekiyor tabii. Bunun yanında Şirintepe, Sütlüce mahalleleri mevcut. Yunus Emre kampüsüne yakın fakat arka kısımda olduğu için merkez uzaklığı nedeniyle pek tercih edilmiyor. Genelde ilk senesi olanlar kadar mahkum olarak mı desem bilemiyorum. Oralardan ev apart tutabiliyorlar. Yine de orada ev apart tutma gafletinde bulunursanız kendinize fayda sağlayacak şeyler yapın. Mesela komşularınızı çaya davet edip Arapça öğrenip geliştirebilirsiniz. Şehrimizde birçok müze mevcut. En ünlü olanları OMM yani Odunpazarı Modern Müzesi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi. Vaktiniz olduğunda değil, vaktinizi onlara ayırıp giderseniz sadece zaman geçirmekten ziyade eğlenceye de kendinize garanti edebilirsiniz. Burada dünyanın küçük, Eskişehir'in ise daha da küçük olduğunu fark edeceksiniz ki her gün mutlaka bir tanıdık ile karşılaşıyorsunuz. Tanımadığınız kişiler bile bir arkadaşınızın arkadaşı çıkıyor. Çalışma imkanları var. Kafelerde, barlarda hem okuyup hem çalışan arkadaşlarımız mevcut. Çoğunluk öğrenci olduğu için de işverenler ders saatleri konusunda biraz iltimas geçebiliyorlar. Geldik en civcivli bölüme. Abi barlar sokağı vardı diyor olabilirsiniz. Evet, güzel bir barlar sokağımız var. Sürekli seviyorum diye bağıran bir Recep dayımız var. Seviyorum! Aniden duyunca ürkmeyin diye söylüyorum. Neyi diye sormayın. Alacağınız cevap romantik bir cevap olmuyor. Haller Gençlik Merkezi'ni geçip bir sağ bir sol yaptığınızda karşınıza çıkar. Ortam nasıl? Orası tabii ki de size bağlı. Ama emin olun Eskişehir cömert bir şehir. Verdiğinizden fazlasını alıyorsunuz. Evet, barlar sokağımız uzun, dar bir sokak. Karşılıklı bar, meyhane, publardan oluşuyor. Espark'a 5 dakika yürüyüş mesafesinde. Bir yan tarafı ise İsmet İnönü Caddesi. Namı diğer doktorlar. Doktorlar denmesinin sebebi ise eski dönemlerde birçok doktorun orada çalışmasıymış. Fotoğrafı bulursam açıklama kısmına iliştirebilirim. Aklınıza caddede yürüyen önlüklü insanlar gelmesin. Olay tabelalarda tabii ki. Şu an ise insanların buluşma yeri olarak mesken edindiği Kanatlı AVM'ye ev sahipliği yapıyor doktorlar. Kanatlı'nın karşısındaki aradan girdiğimizde karşımıza Porsuk çayı çıkıyor. Bir İç Anadolu olarak gördüğü her su birikintisinde hayretler içinde bakan ben ilk gördüğümde aha sulan şeklinde atılmıştım. Çaymış. Venedik'i andırıyor gerçekten. Burası da karşılıklı kafelerden oluşuyor. Bahar ayları ve yazın arkadaşlarınızla Porson kenarında oturup sohbet edip şarkılar söyleyin. Ortalığı da kirletmeyin. Kışın ise okula asıp kafelerden birinde serpme kahvaltı yapın. Ya da okula asmayın. Cumartesi pazar günü gelin. Daha kalabalık oluyor. Her şeyden önce güzel arkadaşlıklar edinin. Hasta olduğunuzda sizi çorba getiren, hastaneye götüren, alkol aldığınızda sabaha kadar kusarken başınızda duran, birlikte eğlenebileceğiniz, yarı yolda kalmayacağınız arkadaşlar edinin. Sizler de onlardan biri olun. Eskişehir'i benim size anlatacaklarımla bitmez. Yaşayıp gördükçe büyüyeceksiniz. Umarım siz de ömürlük arkadaşlıklar edinip kendinizi burada bulursunuz. Tekrardan hoş geldiniz. Sağlıcakla kalın.